Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sosyal bilimlerde yöntem tartışmaları dersleri kapsamında bugün hukukta yöntemi konuşacağız. Hukukta yöntem birkaç kelimeyle ifade ediliyor. Usul kelimesi, metot kelimesi ve metot bilimi anlamında metodoloji kelimesi. Konunun bir boyutu bu kavramların farklı hukuk gelenekleri içerisindeki yerleri ve hukukta yöntemden kastımız da illaki pozitif hukukta bugün yürürlükte olan Türk hukukundaki yöntem değil, genel olarak dünya hukuk sistemlerinde, hukuk geleneklerinde yöntem konusu bizim ilgimizi çekiyor. Bu bağlamda farklı hukuk gelenekleri ve sistemleri arasında yöntemsel uyuşmalar ve çatışmalar var. Bunlar da birbirinden gerçekten ilginç konular. Mesela usul kelimesi, İslam hukukunda usulü fıkıh daha ziyade normun üretilmesi usulünü, yöntemini ifade eder. Yani özellikle Kur'an ve sünnette var olan hükümlerden yeni hükümler ya da onların yorumlanması yoluyla yeni içtihatlara varılmasını ifade ederken bugün bizim modern pozitif hukukumuzda usul kelimesi hemen hemen hiçbir zaman yasama usulünü ifade etmez. Yani yasama yöntemi diye bir kavram bile pek kullanılmaz. Yasama tekniği kullanılır ve yöntemsel olarak da yasama pek çalışılmış bir alan değildir. Yürütme de pek çalışılmış bir alan değildir. Modern hukukta, pozitif hukukta yöntem dediğimizde biz daha ziyade yargıyı anlarız. Yani usulden kasıt ceza muhakeme usulü, medeni hukukta usul, idari yargılama usulü, anayasa yargısı usulü gibi daha ziyade yargının yaptığı işi biz yöntem olarak algılarız. Kavram, kelime aynı, usul kelimesi ama hayat buldukları alanlar birbirlerinden çok farklılar. Bununla birlikte bu farklılaşmanın yine tekrar kapandığını, kaybolduğunu, ortak birçok alanın olduğunu da görüyoruz. Mesela iki tarafta da usul muhakemeyi içeriyor, akıl yürütmeyi içeriyor. Ve muhakeme kavramının akıl yürütmenin ötesinde artık yine yargılamaya taşıdığımız bir boyut da var. Muhakemenin iki anlamından birisi akıl yürütme. Hukukta usul büyük oranda bunu ifade ederken yine aynı zamanda ikinci anlamıyla da yargılama usulünü de ifade ediyor. Yine gerek bütün hukuk geleneklerinde gerekse hukukun farklı alanlarında ortak bir yöntem konusu ve olgusu yorum meselesinde ortaya çıkıyor. Yorumlanma gerek var olan bir normun yorumlanması gerekse onun ilk başta norm değerinin anlaşılması konusunda önem kazanıyor. Bütün hukuk geleneklerinde bu var, yorumlama var. Yani İslam hukukunda da normların ya da lafızların yorumlanması bir yöntem konusu. Aynı şekilde modern hukukta da lafızların, normların yorumlanması bir yöntem konusu. Yöntem tartışmalarıyla bizim varmak istediğimiz şey hukuka yüklenen amacın ve anlamın daha iyi gerçekleşmesini sağlamak. Bizim hukuka yüklediğimiz anlam ister adalet olsun, ister düzen olsun, ister fayda olsun o amaca ulaşmak için izleyeceğimiz yolu biz merak ediyoruz. Hangi yoldan gidersek hukukun amacına ulaşırız. Hukukun amacı modern hukukta insan haklarının tesisi, insanların kendini gerçekleştirmesi günümüzde biraz bu şekilde ifade ediliyor. Daha modernist dönemde devlet ve devlet düzeni, kamu düzeni şeklinde ifade ediliyor. İslamiyet'te hukukun amacı maksat-ı şer'iye yani şeriatın nihai amaçları şeklinde ifade ediliyor. Bütün yorum çabaları buna hizmet ediyor. Ve yorumlamaları da yaparken başvurduğumuz bazı teknikler var. Tarihsel yorum, sistematik yorum, amaçsal yorum, lafzi yorum gibi bu elimizdeki lafız, cümle ne anlama geliyor ve ben bunu önümdeki olguya nasıl uygulayacağım? Bunu merak ediyoruz ki hukukun amacı gerçekleşsin. Onun için yöntem hukukta en önemli meselelerden bir tanesi. Önemine kıyasla çok çalışılmış değil. Yani fıkıhta bu tabii usul fıkıh şeklinde kurucu bir alan olduğu için yöntem fıkıhta kesinlikle çok önemli bir alan. Ama modern hukukta o kadar değil. Biraz sahipsiz çünkü zor bir alan. Yani bütün boyutlarıyla yöntemi çalışmak çok kolay değil. Özellikle mesela yasama yöntemi çalışılmış değil. Nasıl çalışılabilir? Burada yine İslam hukukuyla bir mukayese yapmak gerekirse İslamiyet'te hükümler tedricen gelmiş ve önem sırasına göre ekseriyetle gelmiş. Zamanla büyük işte Allah'a şirk koşmamak gibi oradan başlayarak küçük ameli detaylardan devam etmiş ve en sonunda bugün dininizi kemale erdirdim şeklinde dinin kemali en sonda sağlanmış. Yani hukuk sistemi en sonda kemal noktasına ulaşmış. Bunu bir yasama yöntemi olarak kabul edebiliriz. Ama modern hukukta ise yasama yöntemi ekseriyetle o kemal noktasının anayasa şeklinde en baştan ifade edilmesi ile oluşuyor. En baştan kemal noktasını ifade ediyorsunuz. Sonra o kemal noktasına kıyasla da daha ikinci dönemdeki kanunlarla yasamayı yapıyorsunuz. Burada çok ciddi bir yöntem zıtlığı var aslında. Onun için İslam hukuku çok pratikten gelişiyor ve zamanla o pratik teorileştirilirken modern hukuk ve modern hukuk sistemlerinde özellikle yasama yönteminde başlangıçta ciddi bir teori olması gerekiyor. O teori üzerinden önce anayasalarla kemal noktası ifade edilip sonra ona uyumlu yasaların yapılması. Mesela bu yasama yöntemi, yasama mantığı, mantalitesi çalışılmış bir konu değil. Yine yürütmeye yönelik yöntemsel şeyler çok ele alınmış ve çalışılmış değil. Mesela idari
idari işlemin unsurlarından bahsedilir ama bunlar çok ayrıntılı çalışılmış, geliştirilmiş ve bütün sistemin felsefesi haline getirilmiş, yöntemsel olarak geliştirilmiş şeyler değil. Dediğim gibi ekseriyetle yargı konusunda yöntem daha olgun. Ama akademik olarak da yargı konusunda yöntem çalışmalarının yapılmasının önünde ciddi engeller var. Bir tanesi akademisyenlerin bu yargı alanına çok hakim olmaması, bu işi ilmi düzeyde yapanların. İkincisi usulü fıkıhta, fıkhın tamamı için, fıkhın bütün branşları için tek bir usul varken modern hukukta tek bir usul yok, tek bir yöntem yok. Ceza muhakemesi usulü ayrı, medeni usul ayrı. Medeni usulle kısmen daha ilişkili diyebileceğimiz idari yargılama usulü ayrı. Anayasa yargısının karma yönleri var. Medeniye benzeyen, ispat yükü gibi konularda, davayla açılan dava belgesiyle bağlılık gibi konularda, özellikle bireysel başvuru özelinde anayasa hukukunda yine başka bir usulle karşılaşıyoruz. Yani çok böyle kimliği, sınırları tam oturmuş bir alan anayasa hukukunda değil. Bunların her birinin uzmanlıkları ayrı. Bütün bu uzmanlıkları kaynaştıracak bir uzmanlık yok. Böyle bir uzman ben şahsen tanımıyorum. Kendim de kesinlikle değil ama böyle bir uzman tanımıyorum. Yani bütün bu usul alanlarını birleştirecek, bunları kaynaştıracak. Kaldı ki bir de modern hukuk, pozitif hukuktaki usul ile o usulle dünya hukuk geleneklerinin usulünü birleştirsin. Ve bu birleştirme bence mümkün ve gerekli. Yani Roma hukukunun maksimleriyle Mecelle'nin Kavaidi Külliyesi'nin birleştirilmesi bence önemli ve gerekli. İnsanlık olarak ortak bir hukuk bilincine sahip olmamızın garantisi olacak. Onun için yöntemi konuşurken biz burada hukukun kimliğini, hukukun felsefesini de konuşmuş oluyoruz. Hukuk neye hizmet ediyor ile konuşmuş oluyoruz. Ve bu hizmet ettiği yolda doğru araçların ne olduğunu konuşmuş oluyoruz. Aklı doğru kullanmayı konuşmuş oluyoruz. Bu yönüyle felsefeyle, mantıkla, dille çok ilişkili, hukuk diliyle çok ilişkili bir alan. O dilin tutarlılığıyla ilgili. Yine az önce dediğim gibi mantık ve mantık safsatalarından arınma konusunda kaliteli düşünme, kaliteli sonuç üretme, kaliteli muhakeme, kaliteli muhakeme. Yani bunu yapabilmek için iki anlamıyla da muhakemeyi sağlayabilmek için muhtaç olduğumuz araçları biz yöntem başlığı altında konuşuyoruz. Yöntem başlığı altında nispeten tasnif edici, işte norm türleri gibi, normlar hiyerarşisi gibi bana göre nispeten daha basit konular var. Bunların çerçevesi çizilip işte bu işin yöntemidir denilebilir. Bunun muadilleri diğer hukuk geleneklerinde de var. Bu tür formüller var. Bu formüller yöntemin bir parçasıdır. Mesela İslam hukukunda işte edille-i şer'iye gibi, yani şeriatın kaynakları, ef'al-i mükellefin gibi hüküm türleri, bunlar da birer usul konusudur hiç şüphesiz. Ama daha basit ve formüllerle öğrencilere öğretilebilecek şeylerken yöntemin bir de hukuk felsefesine, genel hukuk anlayışımıza temas eden, hatta onlardan beslenen bir boyutu da var. Bence yöntemin bu derinlikte ele alınması lazım. Meşruiyet konusuyla ilişkili ele alınması lazım. Hukukun siyaset temeliyle, psikoloji boyutuyla birlikte ele alınması lazım. Eğer bütün alanları içine katacak bir hukuk metodolojisi geliştirilebilirse yöntem alanı hukukun kurucu alanı olacaktır. En önemli, en dolu, en derinlikli alanı olacaktır. Şu anki haliyle biraz teknik ve kısır bir alan olduğunu görüyoruz. Bu kısırlıktan kurtarmak için de yöntemi daha fazla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tür dersler bu amaca hizmet ediyor. Derste bu konuyu daha detaylı ve derinlikli olarak ele alacağız. İyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum.